Seyit Ömer Mahallesi Alişir Nevai Sokak'tayız. Burada 1990'lı yıllarda yapılan bir kazıda bazı sütun başlıkları. Sütun başlıkları da şu an gördüğünüz sütun başlıkları da hiçbir tarihi değeri yoktur diye Halkalı'da o zaman çöplük var. Halkalı'da çöplüğe atıldı. Cadde üzerinde durmamasına rağmen bu yapıyı yıkıyorlar ve buradan yol geçiriyorlar. Önünde çok güzel bir haziresi var. Gravürde gözüküyor bu hazire zaten. O mezar taşlarını, mezarları da alıp atıyorlar maalesef. Ve dediğimiz gibi cadde... Sevgili takipçilerimiz, bu paylaşımımızda sizlere İstanbul'da kaybolmuş Roma eserlerini, tarihi yarımadanın içerisinde kaybolmuş Roma eserlerini anlatacağız. Şimdi bazılarının hala bir bölümü var. Bazıları tamamen yol yapmak için yıktırılmış, bina yapmak için yıktırılmış Roma eserleri. Onlar hangi sokaklardaydı onları anlatacağız. Şu an üzerinde yürüdüğümüz cadde Uzun Çarşı Caddesi, Rüstempaşa Camisi'nden Kapalı Çarşı'ya doğru giden Uzun Çarşı Caddesi. Roma dönemindeki adı Makron Embolos Caddesi'ydi. Çok üzerinde yaşayan, şu an çoğu kimsenin bilmesine rağmen burası bir Roma dönemi caddesiydi. İstanbul'da Roma döneminden beri günümüze kalmış, yaşadığına inanılan, kesin olarak inanılan iki tane Roma dönemi caddesi var. Bunlardan bir tanesi Divan Yolu Caddesi. Yeniçeriler Caddesi olarak da devam eden, tramvayın geçtiği cadde Mese Caddesi'ydi. Bu da Uzun Çarşı Caddesi de o zamanki adı Makron Embolos Caddesi'ydi. Bu iki cadde hala yaşıyorlar. Şimdi Laleli taraflarına gideceğiz. Orada kaybolmuş, sokak üzerinde kalmış, yani sokağın altında kalıp tamamen yıkıntıları da tamamen bertaraf edilmiş bir mezar yapısını göreceğiz. Daha sonra Fatih taraflarına gideceğiz. Günümüze kadar gelebilmiş bazı bölümlerini göstereceğiz sizlere veya tamamen gitmişse onların gravürlerini, fotoğraflarını, bir 20. yüzyıla kadar gelebildiyse fotoğraflarını sizlere göstereceğiz. Görüşmek üzere. Şimdi Laleli'den Veznecilere doğru çıkan Harikzadeler Caddesi üzerindeyiz. Burada 1930'lara kadar gelebilmiş bir Roma mezar yapısı vardı. Milattan sonra 4 veya 5. yüzyıllara tarihlenen yuvarlak planlı bir yapıydı. 15. yüzyılda Balabana tarafından, bir Yeniçeri ağası Balabana tarafından camiye çevrilmiş. Zaten burası Yeniçeri kışlalarının olduğu yer. Eski odalar deniyor buraya. O Yeniçeri ağası da bu Roma mezar yapısını camiye çevirmiş. Çok güzel bir haziresi varmış. Mezar taşları varmış. Nasıl bir yapıydı? Burada bir gravürünü vereceğiz sizlere. Bir de bir maketi var, onu vereceğiz sizlere. Neye benzediğini göreceksiniz. Tam bu cadde üzerindeydi. O Balabana Mescidi denilen Roma mezar yapısı. Yuvarlak planlı bir yapı. 6 tane nişi var. Yuvarlak planlı bir yapı. 6 tane nişi var. İçinde lahitleri duruyor. Büyük bir ihtimalle bir kubbesi vardı yaşadığı dönemde. Dediğimiz gibi camiye çevriliyor. 1911 senesine kadar geliyor. 1911'de burada mercan yangını oluyor. Etrafı mahveden. O zaman Balabana Mescidi yanıyor. Onun arkasından da 1930'a gelindiğinde işte kalıntıları hala duruyor. Fakat diyorlar ki biz buraya cadde yapacağız, yol yapacağız diye yıkıyorlar maalesef Balabana Mescidi'nin o kalıntılarını. İçindeki mezarları da alıp atıyorlar maalesef. Mezar taşlarını da atıyorlar. Neyse ki Allah'tan yine de şanslıyız. Buna rağmen şanslıyız. Neden? Arif Müfit Mansel Hoca var. Arkeoloji Müzeleri Müdür Muavini. Bu geliyor bu Balabana Mescidi'nin olduğu yere. Yapmayın etmeyin diyor. En azından diyor biz diyor bunun bir planını çıkaralım, bazı parçaları kullanalım diyor da onun bazı parçaları günümüzde arkeoloji müzelerine görülebiliyor veya ben görmedim ama arkeoloji müzelerinde olduğunu en azından biz biliyoruz. Şu an Harikzadeler Caddesi üzerinde izleri hiç kalmayan ama burada olduğunu kesin olarak bilinen Balabana Mescidi'nden milattan sonra 4 ve 5. yüzyıllarda yapılmış bir Roma mezar yapısından sizlere kısaca bahsetmeye çalıştık. Görüşümüze devam. Şimdi Atatürk Caddesi kenarındayız. Arkamızda Bozdoğan Su Kemeri var. Bunun hemen arkamızda da Gazanfer Medresesi. Şimdi göstereceğim yerde 1945'lere kadar gelebilmiş bir camiye çevrilmiş kilise vardı. Şimdi tam yerini sizlere... Burası Atatürk Caddesi, işte Haliç'e doğru iniyor. Tam bu siyah arabanın ilerideki bu yeşillik alanı ilerisindeydi. Türk dönemindeki adı Sekbanbaşı İbrahim Ağa Mescidi'ydi. Roma döneminin milattan sonra 11-12. yüzyıllarda yapılmış 3 apsisli kapalı Yunan açı planlı bir kiliseydi bu. 15. yüzyılda camiye çevrilmiş Sekbanbaşı İbrahim Ağa tarafından. 1890'larda 19. yüzyılın ikinci yarısında burada yangın oluyor ve yangında çok kötü duruma düşüyor. 1945'e kadar geliyor. Halbuki cadde üzerinde durmamasına rağmen bu yapıyı yıkıyorlar ve buradan yol geçiriyorlar. Henry Prost var zaten şehir plancısı, o yıkıyor bunları, o söylüyor, planlamayı o yapıyor ve
bunun haziresi de var. Bunun ben size fotoğraflarını vereceğim. 1945'e kadar gelebildiği için bunun fotoğrafları da var. Önünde çok güzel bir haziresi var. Gravürde gözüküyor bu hazire zaten. O mezar taşlarını, mezarları da alıp atıyorlar maalesef. Ve dediğimiz gibi cadde geçmemesine rağmen, yanında olmasına rağmen yıkılıyor. Bunu da niye yapıyorlar? Semaviyeci hocamız var. O da şöyle söylüyor. Caddenin kenarını yıktılar ki diyor, caddenin kenarındaki arsaları da satarız, buradan para kazanırız diye yıkmışlar o dönemde. Evet, şimdi Haliç Caddesi üzerinde yürüyoruz. Haliç Caddesi üzerinde de az önce sizlere elimizden kaybolmuş gitmiş Roma yapıları gösterdik. Bu sefer de elimizde olan fakat tarihi mirasın farkına varmadığımız, elimizden kayıp gitmekte olan bir yapı göstereceğiz. Bir şeyler kalmış bir yapı göstereceğiz. İşte burada da şurada Abdi Subaşı mahallesi durağı burası. Haliç Caddesi üzerinde karşımızda da bir Roma dönemi yapısı duruyor. Belki de işte bir Roma dönemi yapısını üzerine taşıyordu. Bir altyapı olduğu düşünülüyor bunun. 16 tane desteği varmış. 16 tane kubbesi var bu yapının. İçinden bir tane de bir video çektim. Onu da sizlere göstereceğim burada. Bu dediğimiz gibi evlerin altında galvanizlerle kapatılmış. Fakat günümüze kadar ulaşmış bir yapı. İşte bunun da değerini bilmiyoruz maalesef. Az önce size gösterdim. Camiye çevrilmiş, kiliseler yıkılmış gitmiş 1940'larda, 30'larda. Fakat burada da şu an bir yapı duruyor. Kaderine terk edilmiş. Kimse görmesin, etmesin diye. Şimdi buradan da Koca Mustafa Paşa, orada da bir kalıntıları çöplüğe atılmış bir tapınak göreceğiz. Bir kilise olmuş daha sonrasında. Bakalım ondan neler bulacağız. Şimdi yolumuz Koca Mustafa Paşa'ya doğru gidiyor. Şimdi Seyit Ömer Mahallesi, tarihi Yarımada'da Seyit Ömer Mahallesi, Alişir Nevai Sokak'tayız. Burada 1990'lı yıllarda yapılan bir kazıda bazı sütun başlıkları ortaya çıkıyor. Ve o gün burada olan doçent doktor Feridun Özgümüş hocamız tarafından bu sütun başlıkları fotoğrafları çekiliyor. Ve bize de şimdi verdi onları, burada gösteriyoruz sizlere. Bunları o gün çekiyor ve bunları sağa sola bildiriliyor. Fakat bu sütun başlıklarının büyük bir ihtimalle burada antik kaynaklarda Mokios Sarnıcı'nın yanında bir Zeus tapınağının olduğunu biliyoruz. Burada bir Çukurbostan var biliyorsunuz, Sarnıç. Onun yanında bir Zeus tapınağının daha sonra Mokios Kilisesi'ne çevrildiğini biliyoruz. Ve Mokios Kilisesi'nden dolayı da o Sarnıç Mokios adını alıyor. Bu sütun başlıkları da, şu an gördüğünüz sütun başlıkları da hiçbir tarihi değeri yoktur diye Halkalı'da o zaman çöplük var. Halkalı'da çöplüğe atılıyorlar ve yine bir tarihi mirasımız elimizden kayıp gidiyor. Dediğimiz gibi 90'larda ortaya çıkmış bu sütun başlıkları maalesef kayboluyorlar. Peki bu Mokios Kilisesi'nden, o Zeus Tapınağı'ndan peki parçalar bu evlerin altında var mıdır? Büyük bir ihtimalle vardır ve bunlardan bir tanesini şu an bir evin bahçesinde bir sütunun olduğunu ben biliyorum. Onu gördüm burada. Fakat neler vardır? Çoğunluğu atılmış tabii ki. İstanbul bize tarihi değerlerini yaşatmaya devam ediyor. Yeraltı zenginlikleriyle, kültür varlıklarıyla. Görüşmek üzere. Yürüyüşümüze devam ediyoruz.